Merhaba dostlar, nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Bugün sizler için deste seçmeli bir açılım hazırladım. Bu açılımda şu anda neyi duymaya ihtiyacımız varsa onlara bakacağız. Dilerseniz bir deste seçip dinleyebilirsiniz ve dilerseniz de hepsini dinleyip, bütün desteleri dinleyip kendinize uygun mesajlar alıp kabul edebilirsiniz. Bu mesajlar sistemin mesajları olabilir. Yani şu an neyi duymaya ihtiyacınız var? İçinde bulunduğunuz durum her ne olursa olsun. Aşk, ilişkiler, aile, iş, güç, para, pul. Genel olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Burada destelerinizi seçip dinleyebilirsiniz ya da dediğim gibi hepsini dinleyip kendinize uygun mesajları alabilirsiniz. Şu an tam olarak neyi duymaya ihtiyacınız var? İlk destemiz şöyle pembe bir kalem. Pembe kalemimiz. İkinci destemiz mavi bir kalem. Ve üçüncü destemiz de mor bir kalem arkadaşlar. Çok net görünmüyor gibi ama yine de şöyle göstereyim. Tekrar göstereyim. İlk destemiz pembe bir kalem. İkinci destemiz mavi bir kalem. Ve üçüncü destemiz de mor kalem. Evet. Seçiminizi yaptıysanız ben ilk deste olan pembe kalemle başlamak istiyorum. Bakalım pembe kalemi seçen arkadaşlarımızın şu an tam olarak neyi duymaya ihtiyacı varmış. Bunları şöyle kenara alalım. Evet. Kalemimizi şöyle koyalım ve hemen açılıma geçelim. İçinde bulunduğunuz durum ile ilgili şu anda neyi duymaya ihtiyacınız var? Evet, şöyle ve melek mesajı ve Rumi mesajını da en son açacağım. Onları da şöyle koyuyorum. Hatta şöyle koyalım. Evet. İlk desteği seçen, pembe kalemi seçen sevgili arkadaşlarımın şu an neyi duymaya ihtiyacı var? Şimdi buradaki enerji tıkanmış bir enerji. Siz her ne yapıyorsanız, her ne yapıyor olursanız olun. Şu anda içinde bulunduğunuz durum her ne olursa olsun. Sanki böyle bir bataklığa, bir çamura batmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış, enerjinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Çaresizlik içinde hissediyor olabilirsiniz. Yani burada biraz bazı derinliği keşfedemediğiniz için, bazı şeyleri göremediğiniz için, duygusal olarak kendinizi bir şeye çok kaptırdığınız için ya da fazla duygusal davrandığınız için enerjinizin tıkandığını görüyorum. Ancak burada güzel olan şu ki içinizde bir umut var. Yani bu umut tükenmemiş. Tamam, enerji tıkanmış, yol tıkanmış sanki. Ancak burada umut tükenmemiş, umut var. Bu güzel bir şey. Bunda çünkü bu kartın üzerinde bir gökkuşağı vardır. Evet, araç çamura saplanmıştır. Bir çaresizlik söz konusudur. Ancak üstünde kartın bir gökkuşağı vardır ve bu gökkuşağı her zaman bir umudun olduğunu bizlere hatırlatır. Burada fark etmeniz gereken bir bilgiyi fark edemiyorsunuz siz. Yani bir gerçek var ortada. İçinde bulunduğunuz durumla ilgili bir gerçek var ortada. Fakat siz bu gerçeği göremiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu nedenden dolayı aslında kendinizi çaresiz ve tıkanmış gibi hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi içinde bulunduğunuz durum ile ilgili konu her ne olursa olsun bir bilgi var. Tamam mı? Bu bilgi bir yerlerde duruyor. Sizden gizli ya da siz bir şeylerin olduğunu biliyorsunuz, farkındasınız ancak açığa çıkaramıyorsunuz. Yani bu bilgiyi göremiyorsunuz şu anda. Fakat yine güzel haber şu ki burada ihtiyacınız olan bu bilgi size öyle ya da böyle gelecek. Yani bu bilginin size gelmeme şansı yok. Sistemsel olarak bu bilgi sizin önünüze düşecek arkadaşlar.
içinde bulunduğunuz durumla ilgili gerçek olan hakikat neyse o önünüze düşecek bir şekilde gibi görünüyor. Bunun için biraz sanki zamana ihtiyaç var. Bakış açınızı değiştirmeye de ihtiyacınız olabilir. Yani bir olaya, içinde bulunduğunuz olaya bir pencereden bakıyorsanız farklı bir pencereden bakmayı deneyin. Farklı bir şekilde düşünmeyi deneyin. Anlatabiliyor muyum? İşte o zaman bilgi önünüze düşecek. Bunu yaparsanız bu bilgiyi almayı biraz hızlandırırsınız. Diğer türlü zaten bu bilgi sizin önünüze öyle ya da böyle düşecek. Bakın, zihin dağınıklığı, kendine odaklanma, memnuniyetsizlik. Şu an bir memnuniyetsizlik içerisindesiniz. Tatmin olmuyorsunuz sanki içinde bulunduğunuz durumdan. Sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Zihniniz dağınık, enerjiniz tıkanmış durumda. Yani burada enerji çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak isteyen arkadaşlarım ya da bunu yapan arkadaşlarım varsa bunların çok çok işinize yarayacağını düşünüyorum bu dönemde. Zihin duygusal anlamda dağılmış, enerji dağılmış. Burada bir toparlanmaya ihtiyaç var. Bu bilgi zaten sizin önünüze düşecek. Eğer bir şey çok kafayı taktıysanız, sizden bir şeyin gizlendiğini, saklandığını düşünüyorsanız, bir belirsizlik varsa ortada, bununla ilgili bilgi zaten önünüze düşecek. Ancak şöyle bir yorum da yapabilirim. Hani dedim ya az önce, biraz bu bilgiyi farklı bir açıdan bakarak bilgiyi alma şeklinizi ya da hızınızı, yani bilgiyi almayı hızlandırabilirsiniz diyelim. Doğru tabir bu. Diğer taraftan da bu enerji tıkanmış ya, zihin dağılmış ya. Burada sizin yapabileceğiniz şey zihninizi toparlayıp biraz dinlenmek, yani o enerjiyi bir toplamak ve yenilemek. Bakın, burada da bir yenilenme kartı çıktı. Yani sizin bir yenilenmeye ihtiyacınız var. Enerjisel olarak, mental olarak. Yani biraz dediğim gibi ufak bir tatil, eğer imkanınız varsa bir iki günlük, bir günlük bir dinlenme bile size çok kapı açacaktır. Burada kesinlikle dinlenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olan arkadaşlarımın destesi olduğunu düşünüyorum. Pembe kalemin. Evet, bakın şimdi buradaki yazan şey de az önce söylediğim şeyi onayladı. Diyor ki, gönlündeki kişi ile gelişmeler yaşayacaksın. Şimdi aklınızda bir kişi varsa, benim bu desteği ve beni şu an bunun için dinliyorsanız, bir gönül ilişkisi, bir duygusal ilişki için dinliyorsanız eğer, bu kişiyle ilgili bazı gelişmeler olamadığı için, yani böyle kısır döngü ya da yol tıkanmıştır, bir yerde donmuştur, iletişim kesilmiştir, devam etmiyordur ve bu durum sizin enerjinizi tıkıyor olabilir. Yani günlük işlerinizi de yapamaz hale gelmiş olabilirsiniz. Diyor ki, gönlündeki kişiyle ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Zaten burada ne dedik? Bir bilgi gelecek zaten size. Ve bu gelişmelerin, bu gelen bilgilerin olumlu, güzel, pozitif şeyler olacağını düşünüyorum ben. Şu an boşu boşuna kendinizi sıkıyor ve üzüyor olabilirsiniz. Yani bu konuyla ilgili haber zaten kendiliğinden gelecek. Bir haber, bir mesaj veya kavuşma diyor. Bakın, kartın üzerinde böyle yazıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yani burada bu gelişme zaten yaşanacak. Bu kavuşma zaten gerçekleşecek diyor. Sadece enerjinizi toplamaya ihtiyacınız var dediğim gibi. Siz kendinize odaklanamıyorsunuz. Yani zihin öyle dağılmış, öyle bir dikkat diğer tarafa, karşı tarafa gitmiş ki, duygusal anlamda dinliyorsanız beni ya da her ne için dinliyorsanız fark etmez. Konu her ne olursa olsun, işte çok duygusal açıdan baktığınızı, fazla duygusala bağladığınızı, kendinizi, yani dikkatinizi kendinizden karşı tarafa ya da diğer olaya çok fazla odaklayıp verdiğinizi ve bu nedenden dolayı da çok dağıldığınızı görüyorum. Toparlayamıyorsunuz. Evet. Ama diyor ki burada, kendini bir toparla. Bir şöyle sağa sola dağılan enerjini bir çek bakalım kendine. Bir tazelen, bir yenilen. Zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek. Ben bu desteği seçen arkadaşlarımın kendi yollarını aslında bir nevi kendilerinin tıkadığını düşünüyorum. Çok fazla yoğunlaşarak. Gerek yok arkadaşlar. Yani rahatlamaya çalışmanız lazım. Rahatlamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor burada. Nedir bu? Rahatlamak. Bir müzik açıp dans etmek bile bir rahatlamaktır mesela. Ya kendinizi ne rahatlatıyorsa, şimdi kişisel olarak alın. Çeşit çeşit insan var. Herkesin rahatlama şekli farklıdır. Sizi ne rahatlatıyorsa, utanmadan, sıkılmadan bunu yapın. Çünkü burada bu enerjinin açılması gerekiyor. Evet. Ve bir bilgi gelecek. Bakın, bu rahatlamanın ardından da bir bilgi gelecek zaten size.
Şimdi bakalım meleklere ve Rumi'ye bakalım ne diyor? Dileğin oldu. Zaten dilediğiniz şey, bakın burada bir şey çok diliyorsanız, aklınızdaki bir kişiyi, bir işi, bir durumun çözülmesini, yani kör düğüm olmuş bir durumun çözülmesini, bunu zaten diliyorsanız dileğin oldu diyor melekleriniz. Yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil ve bunu bilmenin rahatlığında ol. Sondan yaşamak. Yani bir şeyi yaşayıp ardından onun duygusunu hissetmek vardır ya hayatta. Sondan yaşamak tam tersidir. Önce bir şeyi hissedersin, sonra o hissettiğin şeyi yaşarsın. Varsayım yasası ile ilgili bir durum bu. Burada diyor ki melekleriniz, yani dileğin oldu, rahatla biraz. Olmuş gibi davran, olmuş gibi hisset ve o dileğini kendine çek. Burada mesela meleklerin mesajı çok güzel. Peki Rumi ne diyor? Kılıçların beşlisi. Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun. Bakın konuşuyor kartlar, resmen sizinle konuşuyor kartlar. Rumi de diyor ki bak buradaki konu ne biliyor musunuz? Kendi kendinizi boşu boşuna üzüyorsunuz burada. Tamam, olumsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz ancak o kadar abartıyorsunuz ve enerjinizi o kadar tıkıyorsunuz ve o kadar panik yapıyorsunuz ki belki de. Burada sizin önünüzü tıkayan bir durum bu. Yani işlerinizin kör düğüme sokan bir durum bu. Lütfen biraz rahatlayın. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarının rahatlama ihtiyacı var. Peki ben ekstra olarak şöyle 3 tane kart seçmek istiyorum. Yakın gelecekle ilgili bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım neler yaşayabilirler? Bunu da yapmayacaktım ama hazırladım kartları zaten. Belki gelecekle ilgili, yakın gelecek arkadaşlar. Çok uzak bir gelecekten bahsetmiyoruz burada. Belki bilmek istersiniz ne yaşanacağını, neler olabileceğini bilmek istersiniz diye şöyle enerjilerle, yakın gelecek enerjileri ilgili bakın çok kıymetli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Burada kupa beşlisi çıktı. Evet. Ama bu kupa beşlisi size aslında bir uyarı. Diyor ki şimdi burada fazla duygusallığa kapılmış, dönemsel olarak duygusal bir döneminizde olabilirsiniz. Çok fazla duygusallığa kapılmış olabilirsiniz. Gelecekte de bu durumun biraz daha devam edeceğini, zaten burada zamana ihtiyacınız vardı. Gelecekte de bu durumun biraz daha devam edeceğini, sizin biraz daha duygusal hareket edeceğinizi, fakat sonrasında kendinizle ve sistemle güzel bir işbirliği yaparak nedir bu? İşte enerjinizi toplamak, sisteme akışa güvenmek, inanmak, yani kendi akışa bırakmak ve rahatlamak gibi konulardan bahsediyorum. Evet, bununla ilgili karşınıza bir fırsat çıkacak. Bu bilgi de zaten gelecekti. Bununla ilgili bir fırsat karşınıza çıkacak. Güzel bir iş teklifi olabilir. Kendinizi kanıtlamak istediğiniz konuda, yani kendinizi kendinize kanıtlamaktan bahsediyorum. Bu arada kendinizi kimseye kanıtlamak zorunda değilsiniz elbette. Kendinizi kanıtlamak istediğiniz konuyla ilgili karşınıza bir fırsat çıkacak. Burada bir uyarı var, diyor ki bu fırsatı iyi gör. İyi fark et. Eğer bunu fark etmezsen burada bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Kaçırdığın fırsata üzülebilirsin. Burada bir fırsat geçecek dediniz arkadaşlar. Bir teklif, bir iş teklifi, karşı ya da aklınızdaki kişiden gelen bir mesaj, bir şey. Yani bunu iyi değerlendirin. Bakın aynı şeyleri tekrar yaşamamak için biraz olumlu, biraz pozitif, biraz rahatlamış bir enerjiye ihtiyacınız var bunun içinde. Karşınıza çıkacak fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir fırsat çıkacak, evet. Fakat sizin şimdi bu kart niye çıktı sonunda biliyor musunuz bence? Sizin bu fırsatı kaçırma ihtimaliniz çok yüksek. Siz bu fırsatı muhtemelen kaçıracaksınız, göremeyeceksiniz. Zaten burada da göremediğiniz bir şeyler olduğundan bahsetmiştim. Bunu görün. Gözünüzü dört açın. Fırsatları çok iyi görün. Yani ufacık bir şey bile sizin için iyi bir fırsat olabilir. Bunu çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Duygusal davranmayın. Bakın çok fazla duygusaldasınız şu aralar. Duygusallığı biraz daha dengeleyin. Yani maneviyatla maddiyatı biraz daha dengeleyerek bu size gelecek olan maddi bir fırsat, somut bir fırsat bu. Yani böyle gözle görülür, elle tutulur, kulakla duyulur bir fırsattan bahsediyorum. Çok duygusal davranırsanız bunu göremeyeceksiniz çünkü. Ve buna kaçırabilirsiniz bu fırsatı. Ama eğer arkadaşlar bunu görebilirseniz gerçekten çok kıymetli bir fırsat bu. Bunu söylemek istiyorum. Lütfen gözünüzü dört açın. Yakın gelecek için özellikle özetleyecek olursak enerjinizi dengeleyin, rahatlayın ve fırsatları çok iyi görün.
Bu destenin mesajı bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur. Hemen mavi kaleme geçiyorum. Evet, mavi kalemdeyiz şimdi. Mavi kalemin seçen arkadaşlarımın mesajları nelermiş? Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım, bakalım. Şunları birazdan açacağız. Şimdi burada konu diğer destede çok fazla duygusallıktan bahsetmiştim. Burada da konu çok fazla zihin çalıştırmak. Yani buradaki sorun da bu. Bu desteği seçen arkadaşlarım için. Tam tersi bir durumdan bahsediyorum aslında. Şimdi bakın. Siz hayatınızda, gündeminizde bir ortaklık söz konusu olabilir. İşle ilgili olabilir, hayatınızı birleştireceğiniz kişiyle yani evlenme kararı almakla ilgili olabilir ya da hayatınıza birini almakla ilgili olabilir. Bir eş, bir dost, bir akraba ile ilgili olabilir. Biriyle bir yola çıkmak, bir ortaklık, beraber hareket etmek, planlama aşaması. Bu gibi durumlardan bahsediyorum. Tam şu anda gündemde böyle bir durum söz konusu olabilir. Şu kartı da bir okumak istiyorum izninizle. Evet. Bu destede etrafınızdaki insanlara çok fazla dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir uyarı var. Diyor ki yaptıkların insanlara çok batıyor. Etrafında sana iyi görünenlere aldanma. Onlar senin başarısız olmanı istiyor. Şimdi siz burada ortaklık yaptığınız bir kişi ya da bir arkadaşınız ya da hayatınızdaki bir kişi ya da aile üyesi her neyse fark etmez. Burada biriyle ortak bir hareket ediyor olabilirsiniz ya da hareket etmek üzere olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum varsa diyor ki bunu çok iyi düşün. Bu konuda hareket etme konusunda çok iyi düşün. Senin yüzüne gülüp aslında başarısız olmanı isteyen insanlar olabilir etrafında. Bunu hiç düşündün mü? Şimdi siz o kadar bence bu destede o kadar zihindesiniz ki bakın burada zihinsiz kartımız gelmiş. Şimdi zihinsiz kartı Osho'da yani bu kart çok sevdiğim kartlardan birisidir. Diyor ki bir de tabii ki burada ön sezi ve tezahür kartı ile birlikte geliyor. Sezgilerine güven. Bakın kimin size ne dediğini boş verin. Ortağınız, arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz bir süre bunların söylediklerini tabii ki önemseyin. Ancak bir askıya alın bakalım. Kendi düşünceleriniz, fikirleriniz size ne diyor? Kendi sezgileriniz ne diyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Son zamanlarda hiç bu konuyla ilgili kendinizi dinlediniz mi? Çünkü sen diyor kutsal bir ruhsun. Ön sezilerin çok kuvvetli. Bunu değerlendir. İnsanların ne dediğini falan boş ver. Çünkü burada sizi yanlış yönlendirmek isteyen biri olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi burada aslan ruhu. Aslan ne demektir? Cömert, başarılı, sahnede olmayı, göz önünde olmayı seven, hırslı. Bunlar tabii ki olumlu yönleri, gölgede bir sürü yön sayabiliriz burada. Ancak şu anda sizin olumlu yani aslan metaforunda olduğunuzu düşünüyorum. Olumlu yönlerini sayıyorum. Neden? Çünkü olumlu yönler kıskanılır. Kıskanıldığınızı, göz önünde olduğunuzu, güzel işler başardığınızı ya da başarmak üzere olduğunuzu düşünüyorum. Ve muhtemelen etrafınızdaki insanlar da böyle düşünüyorlar. Elbette sizin iyiliğinizi isterler. Yakınınız, çevreniz, her kimse. Ancak dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kulaklarınızı insanların sözlerine tıkayıp ön sezilerinizi dinlemeniz gerekiyor ve geçmiş ya da gelecekle ilgili eleştiriler, fikirler, şunlar bunlar bunları boş verin. Tam şimdi şu anda burada olun. Zaten şimdi tam şu anda burada olmak sezgilerinizi dinlemekle de alakalıdır. Özetleyecek olursak burayı yani özetleyecek derken buradaki ana tema şu. Kulaklarını kapat. Şimdi ve burada ol ve kalbini dinle. Sana ne diyor? Tamam eşinin dostunun tavsiyesine dikkate al. Ancak dikkat et. Seni çok da doğru yönlendirmek
isteyen birileri olmayabilir etrafında. Bunu hiç düşündün mü? Bunu hiç düşündün mü? Evet. Burada zihninizi çok fazla zihinsel tarafınızı biraz dengelemek, yani zihin ve ruh bütünlüğünü sağlamak, dengelemek. Bir, iki, etrafınızdaki insanlara dikkat etmek. Özellikle ortaklık yaptığınız, hayat ortaklığı olabilir. Eşiniz, sevgiliniz, arkadaşlarınız, iş ortaklığı olabilir. Her şey olabilir. Bu bir komşu bile olabilir. Etrafınızda aynı çevreyi, aynı binayı paylaştığınız, aynı yerde oturduğunuz komşularınız olabilir. Beraber bir şeyleri paylaştığınız insanlarla iletişiminize dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla güvenmeyin. Bakalım melekler ne diyor? Yolun açık. Bakın siz zaten burada neyle gelmiştiniz? Aslan ruhuyla gelmiştiniz. Yani zaten hırslı, başarılı bir kişisiniz. Yani böyle olmadığınızı düşünüyorsanız bile potansiyeliniz çok yüksek. Yani başarma potansiyeliniz çok yüksek. Bunu etrafınızdaki insanların, sizi kıskanan bir takım insanların engellemesine izin vermeyin diyor burası. Diyor ki merak etme, yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Sen zaten uçarak gidiyorsun. O yüzden biraz kendini dinle. Biraz kararlarını kendin al. Zaten yolun açık. Peki Rumi ne diyor? Dinarların beşlisi, yoksulluk ihtişamlı hükümdarın ışığıdır. Şimdi burada bana hissettirdiği şeyi söyleyeyim hemen. Rumi diyor ki sen o kadar güzel bir potansiyele sahipsin ki aslında aslan ruhuyla birlikte. Ve şu kartla birlikte yani sezgilerin çok kuvvetli, hırsın var, her şey var. Yani bir şeyi başarmak için bütün donanıma sahipsin. Ancak sen bunun farkında değilsin. Yani yoksunluk hissediyorsun sen burada. Hani sanki öyle değilmiş gibi düşünüyorsun. Belki de bu yüzden başkalarına ihtiyaç duyuyorsun. Bu yüzden başkalarının fikirlerine ihtiyaç duyuyorsun. Halbuki sende bir cevher var, bir hazine var içinde. Kendini dinle. Kendini dinle ki zaten o zaman başkalarının fikirlerine ihtiyacın olmayacak. Sen içindeki o muhteşem potansiyeli göreceksin. Aa evet ya, bir başkasının fikrine ihtiyacım yokmuş. Ben zaten bunu başarabilirmişim diyeceksin. Rumi bundan bahsediyor. Ve bunu fark ettiğin anda gerçekten bir aslan gibi başarmak, o tatmini yaşamak gibi konuları dibine kadar yaşayacaksın. Şimdi burada mesajlar çok açık. Ben hemen 3 kart seçip yakın gelecekle ilgili neler olabileceğini, bu desteği seçen arkadaşlarım için yakın gelecekte neler olabileceğine bakıyorum. Şu kartı almak istiyorum. Elime geldi çünkü. Ben 3 kart dedim ama buraya 4 kart geldi. Yapacak bir şey yok. Bunları alacağız. Şimdi diğer destelerden özür diliyorum. Çünkü kart elime düştü. Geri koymak istemiyorum. Şimdi bakalım yakın gelecekte mavi kalemi seçen arkadaşlarım için neler mümkün. Vay be. Bakın yine ön sezi ve tezahürle ilgili bir kart. Azize kartı. Sezgi, bakın. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Lütfen bunu ciddiye alın. Sezgilerinizi kullanın. Elinizdeki cevheri kullanın. Siz biliyorsunuz gerçeği zaten. Bunun için bir başkasına ihtiyacınız yok. Bir başkasının fikrine ihtiyacınız yok. Bunun farkına varın. Burada Azize ve İmparatoriçe, yani İmparatoriçe, sen bunu fark edeceksiniz. Bunun kaçarı yok. Bunu bir imparatoriçe enerjisinde olduğunuzu, kadın olun erkek olun fark etmez. Burada enerji okuyoruz. Siz bir imparatoriçe, yani imparatoriçe ne demektir? Bereket, bolluk, her şeye sahip olmak, ihtiyacınız olan her şeye sahip olmak ve bunun farkında ve ağırlığında olmak, bu ağırlıkta olmak. Bir imparatoriçe olduğunuzu fark edeceksiniz ve bütün bilginin sizde olduğunu anlayacaksınız. Yakın bir gelecekte, çok yakın bir gelecekte bunu anlayacaksınız. Şöyle düşünüyorum. Şimdi burada bakın yine ortaklıkla ilgili bir kart çıktı. Şurada yine ortaklıkla ilgili bir kart çıkmıştı. Burada
değnek ikilisi kartıdır. Bu da kupa ikilisi. Normalde bu kartı birliktelik, ilişkiler olarak yorumlarız. Ancak ben burada genel bir bakım yaptığım için şu anda ben bu kartı nasıl yorumluyorum biliyor musunuz? Siz bir başkasıyla yapacağınız bu ortaklık ve işbirliğine, bu gerçek bir ortaklık da olabilir, fikir alışverişi, akıl alma gibi konular da olabilir. Bunu fark ettiğinizde, ki fark edeceksiniz, yanlış yönlendirilmekten kurtulacaksınız. Çünkü kendi sezgileriniz size hiçbir zaman yanıltmaz. Hiçbir zaman yanlış yönlendirmez. O sizin dostunuzdur. Sezgilerinize güvenmeyi ve bunu kullanmayı öğreneceksiniz yakın bir gelecekte. Ve burada kendinizle, ben bu birlikteliği kendi ruhunuzla, kendinizle olan birliktelik olarak alıyorum. Kendinize çok iyi bir işbirliği yapmayı öğreneceksiniz. Bunun için adımlar atacaksınız yakın bir gelecekte. Farkına varacaksınız. Siz isteyin ya da istemeyin. Bir şekilde bunu sistem size yaşatacak. Mükemmel, çok güzel burası. Büyük değişimler olacak hayatınızda. Şunu fark ettiğinizde, yani kendi içinizdeki o gücü kullanmayı fark ettiğinizde güzel değişimler olacak. Bunu bakın, kendinizle zaten şu noktaya geldiğinizde hayatınızdaki ilişkilerinizin de düzeldiğini göreceksiniz. Bunu da anımsatıyor bana bu kart. Bunu da hissettiriyor. Belki o zaman gerçekten çok yakın bir gelecekte yine dilediğiniz, istediğiniz birlikteliğe böyle el ele tutuşup dilediğiniz, istediğiniz birlikteliğe kavuşabilirsiniz. Bunu hayatınızdaki mevcut kişiyle de yapabilirsiniz. Yeni biri de karşınıza çıkabilir. Bunu bilemem. Şu anda burada bunu söylemek imkansız. Ancak durum her ne olursa olsun önce kendinizle güzel bir birliktelik, güzel bir ilişki, sonrasında başkalarıyla güzel bir ilişki. Bu aşk, arkadaşlık, İş ortaklığı, çünkü kupa ikilisi bize güzel ortaklıklardan da bahseder. İş ortaklıkları yalnızca duygusal ortaklıklar değil. Güzel bir ortaklık için adım atılacak. Fakat dediğim gibi önce kendinizle ilişkilerinizi düzeltip kendinizdeki bu potansiyeli kullanacaksınız. Çünkü bunu kullanmazsanız kendinize haksızlık edersiniz. Başkasının size verdiği akıl ya da fikir, bakın, küçümsemek için söylemiyorum. Herkes için geçerli bu. Başkasının size verdiği fikir ya da akıl risklidir zaten. Yanlış yönlendirme ihtimaliniz var. Onu da geçiyorum. Sizin kendi içinizdeki potansiyelin %1 ya da 1000'de 1'idir. Ya 1000'de 1 bile olabilir. Çok iddialıyım bu konuda. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Çünkü burada imparatoriçe var. Yani potansiyel çok yüksek. Evet arkadaşlar, umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen mor kaleme, yani 3. desteğe geçiyorum. Hoşçakalın. Evet, şimdi geldik mor kaleme. Bu kalemi seçen sevgili arkadaşlarımın, yani 3. desteği seçen arkadaşlarımın açılımına hemen geçiyoruz. Yalnız kalmaktan neden bu kadar korkuyorsunuz arkadaşlar acaba? Şimdi hemen şunları tabii ki birazdan açacağız. Hemen bekletmeden sizlere geçiyorum. Bakın. Bu desteği seçen arkadaşlarımda yalnız kalmamak için olur olmaz insanlarla kurulan işbirlikleri enerjisi görüyorum. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi siz büyük bir ihtimalle, eğer size uymuyorsa diğer desteleri dinleyebilirsiniz, ama bu destede, yani burada çok net bir enerji var. Yalnız kalma korkusundan dolayı kendinize hiç uymayacak ilişkilerle ve kişilerle haşır neşirsiniz gibi görünüyor. Bir oyunun içinde gibisiniz. Bu oyun aslında size göre bir oyun değil. Zaman zaman bunu kendinize yakıştıramıyorsunuz. Ya da bu oyunun içinde olmaktan hoşlanmıyorsunuz. Zaman zaman bazen hoşlanıyor olabilirsiniz. Ancak büyük bir ihtimalle, yani büyük bir çoğunlukla hoşlanmıyorsunuz. Aslında size göre olmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Durum her ne olursa olsun, aşk, iş, arkadaşlık, aile ya da her neyse fark etmez. Size göre olmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Bunu bile bile bu oyuna devam ediyorsunuz. Çünkü yalnız kalmaktan korkuyorsunuz.
Eğer bu oyundan çıkarsanız yalnız kalacağınızı düşünüyorsunuz. Ya da bu oyun artık size böyle alışkanlık haline gelmiş bir konfor alanı ama bu oyun size göre değil. Bakın, size göre değil. Siz aslında şu oyundan bir çıkabilseniz ne kadar desteklendiğinizi, ne kadar değerli olduğunuzu, size gelecek olan o fırsatların ne kadar mükemmel şeyler olduğunu farkına varacaksınız. Zaten zararın neresinden dönerseniz kârdır. Burada destekleniyorsunuz. Kutsal ruhlar tarafından destekleniyorsunuz. Bazı düzenlemelere ihtiyacınız var hayatınızda. Bu düzenlemelerin bu oyundan çıkarak başlayacağını düşünüyorum. Hayatınızda bir takım düzenlemeler şart. Bu düzenlemeler size ilham verecek yeni yerlere gitmek, yeni insanlar tanımak ya da bu oyundan çıktığınız zaman gireceğiniz başka daha size göre bir oyun. Bakın, bu yine bir oyundur. Hayat zaten bir oyun. İlişkiler de bir oyundur. Her şey bir oyundur. Siz yanlış oyundasınız. Bu yanlış oyundan, artık bu her neyse, buradan çıktığınız zaman gireceğiniz kutsal ruhlar tarafından desteklenerek de gireceğiniz başka bir oyunda size ilham verecek çok güzel başlangıçlar, iletişimler ve yeni düzenlemeler var. Bu çok net. Bu konuda tarafsız olmanız gerekiyor. Objektif olmanız gerekiyor kendinize karşı. Şimdi burada ne diyor? Yaşadığın olayların suçlusunu sen de biliyorsun. Kendine iyilik yap ve onunla arana mesafe koy. Ya arkadaşlar, ben artık ne diyeyim yani? Ben bu kartları yani zaman kaybı olmaması açısından hani açılıma bir an önce geçelim diye oluşturuyorum sizden önce. Tabii ki bana güveniyorsunuz ki bu kanalı seyrediyorsunuz. Yani bununla ilgili bir şüphenizin olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şey zaten niye yapılsın falan. Neyse, oraları geçiyorum. Yani bakın, şimdi burada sana göre değil diyor. Deminden beri anlattığım konu. Ve burada da diyor ki kendine bir iyilik yap ve onunla arana mesafe koy. Yaşadığın olayların suçlusunu sen de biliyorsun diyor. Bakın ya, okuyun. Buyurun, durdurun, okuyun. Daha ne diyeyim? Belki de siz şu an içinde bulunduğunuz durum sizi tatmin etmiyor ya. Hani siz yanlış bir oyun için olduğunuzun farkındasınız ya. Belki de kendinizi suçluyorsunuz ya da karşı taraf, kimse bu. Sevgiliniz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, aileniz, kimse ya da patronunuz, iş arkadaşınız. Bu tatminsizlikle ilgili sizi suçluyor olabilir, manipüle ediyor olabilir, size kendinizi suçlu hissettirmeye çalışıyor olabilir. Bu zaten narsist kişilik bozukluğu ya da psikolojik bir takım sıkıntılar yaşayan insanların taktiğidir. Size kendinizi suçlu hissettirir. Siz de dersiniz ki, yani sizi elinde o şekilde tutar. Kendine bağımlı hale getirir. Siz de dersiniz ki ya bir dakika, bu işin suçlusu benim. Karşındakinin bir suçu yok dersiniz ve kendinizi suçlayıp ömrünüzü yersiniz. Burada kendinizi suçluyorsanız aslında içten içe suçlunun kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz fakat bunu bilmek istemiyorsunuz gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yalnızlık korkusuna geliyoruz. Diyor ki yaşadığın olayların suçlusunu sen de biliyorsun. Yani sen olmadığını sen de biliyorsun. Kendine bir iyilik yap ve onunla arana mesafe koy. Çünkü sana göre değil. Çünkü koyarsan yepyeni ilhamlarla karşılaşacaksın ve yansız ol. Buradaki yansızlık kendine karşı yansız ol. Kendine bu haksızlığı yapma. Objektif bir taraftan bak. Kendini suçlu hissettiren insanların oyununa gelme. Sen suçlu değilsin. Bugün böyle yükseldim yani. Şu an bu destede yükseldim. Neden yükseldim? Çünkü enerjiyi alıyorum ben. Burada böyle ölçülü konuşmaya çalışıyorum. Hani çok daha aslında böyle sert konuşacağım. Ama ölçülü konuşmaya çalışıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, lütfen kendinizi ezdirmeyin. Yani bu oyunun içinden çıkın. Çıkın. Yepyeni, taptaze bir hayat, yeni ilhamlar, yeni bir şeyler, yani bunu yaşayacaksınız.
Neden bu oyunun içinde kalıyorsunuz? Yalnız kalmaktan korkmayın. Çünkü hiçbir zaman yalnız değilsin. Bak bu iki kart yan yana çıkmış. Diyor ki hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Göklerdeki ustalar kartı, şu iki kart yan yana çıkmış. Yani diyor ki sen yalnız değilsin. Biz varız. Kutsal ruhlar var. İlahi sistem var. Yaradan var. Mükemmel. Yani mükemmel mesajlar olduğunu, çok kıymetli mesajlar olduğunu düşünüyorum. Ve meleklere ve Rumi'ye soruyorum. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Pardon arkadaşlar. Evet. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Şimdi burada ne diyordu? Yeni ilhamlar. Bakın siz bu oyundan çıkarsanız, bu size göre olmayan bu oyundan çıkarsanız yepyeni ilhamlar yaşayacaksınız. Yepyeni ilhamlar alacaksınız. Yeni bir başlangıç yapacaksınız dedik ya. Burada melekler diyor ki sen zaten bir ışık işçisisin. Yani kendindeki o potansiyeli, o cevheri fark edeceksin ve hem kendine hem de başkalarına ışık olacaksın. Buradan çıktığın anda. Bunu yap diyor. Bunu yap. Arana mesafe koy diyor. Bunu yap. Yani illa mesela bir örnek üzerinden gidelim. Hayatınızdaki birisi için bunu konuşuyorsak bu insanla tamamen bağları kesmek zorunda değilsiniz. Ya da bir arkadaşınız, bir akrabanız, yani hayatınızdan çıkaramayacağınız insanlar vardır. Burada konuşması kolay da. Hani çıkar hayatından uzaklaş bilmem ne falan diyoruz da tabii ki çok kolay olmadığını biliyorum. Ben bunu başarmış biri olarak bunun imkansız olmadığını söylüyorum. Ve bunu başardığım anda hayatımın çiçeklendiğini, yani bu çiçeklenmeyi yaşamış biri olarak söylüyorum. Burada tecrübeyle sabittir. Burada yaşamış biri konuştuğu için. İmkansız değil. Ölmüyorsunuz. Yani yalnızlıktan ölmüyorsunuz. Zaten yalnız da kalmıyorsunuz. Şu başlangıcı yaptığınız zaman etrafınızdaki insanlar, çok güzel insanlar geliyor etrafınıza. Çevreniz değişiyor. Havanız değişiyor. Hiç yalnız kalmıyorsunuz, emin olun. Yani şurada daha yalnızsınız. Bu oyunun içinde daha yalnızsınız. Bak, bu oyunun içinde daha yalnızsınız. Size göre olmayan oyunun içinde. Ama buradan çıktığınız zaman asla yalnız kalmıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Melekler de bunu söylüyor. Bunu yap diyor. Sen zaten bir ışık işçisisin. Kendi potansiyelini gerçekleştir. Rumi de diyor ki kılıçların içi olanı, yani kılıç prensi, baki mutluluğun için sevin. Evet. Bunu yaparsan mutluluk garanti. Garanti. Biraz cesaret arkadaşlar. Biraz cesaret. Yalnız kalmamak için olur olmadık insanlara prim vermeyin. Onların oyunlarına gelmeyin diyorum. Tabii ki yine de sizler bilirsiniz. Şimdi hemen yakın gelecek için 3 kart seçiyorum. Diğer destelerle de seçtim. Yakın bir gelecekte bu desteği seçen sevgili dostlarımı neler bekliyor olabilir? Çok yakın bir gelecek. Yani öyle aylardan bahsetmiyorum. Çok yakın bir gelecek. Neler olabilir? 3 kart seçeceğim. Ay, yükseldim. Şöyle bir rahatladım ya. Oh. Yani şeyim varmış benim de demek ki böyle bir. Bunu söylemem gerekiyormuş bugün sizlere. Evet. Bakın. Evet bak. Şimdi yani bakın. Ne dedik? Korkuyorsunuz, yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Çünkü yalnız kalırsanız önünüzde, bu ay kartının anlamını pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söyleyelim. Belirsizlik, bilinçaltı korkuları, sisli puslu bir alan. Artık her neyse, ay kartı burada bilinçaltındaki korkulardan falan bahseder. Şimdi burada diyor ki bak, bu korku seni yakın bir gelecekte esir almaya devam edebilir. Bunu olmaması için ne yapman gerekiyor? Burada yine bir uyarı var. Diyor ki bir kere öncelikle şu hayatındaki sana göre olmadığını düşündüğün, hissettiğin, bunu zaten hissedersin. Sen biliyorsun dedi ya suçluyu hani demin. Bir kere bunlardan bir kurtulacaksınız. Bakın yakın gelecekte bunu yaparsanız eğer, bunu devam ederseniz, yani bu açılımı dinleyip de bunu yapmaya devam ederseniz hayatınız boyunca o oyunun içinde kalırsınız. Oradan çıkamazsınız. Ama bir cesaretinizi toplayıp çıkarsanız neler olur ona bakıyorum ben burada. Zaten
devam ederseniz ne olacağı belli. Ona kart açmaya gerek yok. Burada yani buradan kurtulursanız ne gelecek başınıza, neler olacak ona bakıyoruz. Bir kere bir süre yalnız kalıp, hani yalnızlıktan korkuyordunuz ya, bir süre yalnız kalıp kalbinizi şu şekilde bir dinlendirmek, bir kendinizi dinlemek, bir yenilenmek. Yani yalnız kalıp hemen başka bir şeye başlamak değil. Her neyse, bu iş, aşk, arkadaşlık, her neyse. Bir süre yalnız kalmak şart. Bir kendinizi dinleyin bakalım ya. Bir yalnızlık nasıl bir şey? Hayatınızda neler yapabilirsiniz? Bir planlama aşaması. Bir taraftan kalbinizi iyileştirirken bir taraftan da dinlenin. Mutlu olun. Yani bunu yapacaksınız. Bunu yaşayacaksınız eğer burada söylediklerime dikkat ederseniz. Sonrasında ise hayatınızda bir level atlamak. Yani değnek dörtlüsü. Bulunduğunuz konumdan böyle basamak basamak yükselmek. Daha iyi bir ilişki, daha iyi bir iş. Ama arada bir zaman olacak tabii. Bir zaman geçtikten sonra. Daha iyi bir ilişki, daha iyi bir iş, daha iyi arkadaşlıklar, daha iyi bir çevre. Size ilham veren, içinizdeki ateşi yakan, potansiyeli açığa çıkaran. Böyle bir durum. Arkadaşlarınızla kutlamalar, her başarınız için bir kutlama gibi gibi eğlenceli vakitler geçireceğiniz bir dönem çok yakındır. Çok yakın. Yanı sıra bakın, bu korku hep olacak hayatınızda. Hepimizin hayatında hep olacak. Korku zaten şart bir duygudur. Yani korku olması gerekir. İnsanı canlı tutar, ayakta tutar, tedbirli olmayı sağlar. Korkuyu tamamen yok edemezsiniz, etmemelisiniz de zaten. Ancak korkuyu faydalı kullanmak önemli. Burada korku sizi yanlış oyunların içine çekiyordu ya. İşte buradaki korku daha size hizmet eden bir korku olacak. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Tedbirli olacaksınız. Korkunuzu bir başkasına bağımlı olmak ya da köle olmak için değil. Kendinizi korumak için, daha iyisini yapabilmek için basamak olarak kullanacaksınız. Burada mesajlar burada da çok net. Dediğime dikkat ederseniz, beni dinlerseniz sevgili arkadaşlar, burada yaşayacağınız şey bu. Basamak basamak yükselmek. Yavaş yavaş, step by step. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle adım adım, yavaş yavaş, hiç acele yok. Korkularınızı da dediğim gibi verimli bir şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Olumsuz, bakın, evren dualitedir diyoruz ya. İyi kötü vardır, korkmak korkmamak vardır, her şeyin zıttıyla vardır falan filan, artık bunları zaten biliyoruz. Bunu nasıl kullanabiliriz? Korku, yani kötü olanı yok ederek yapamayız, zaten yok edemeyiz. Yani bu bizim haddimiz değil, evrenin, sistemin çalışma şekli gereği. İkisini dengeleyip, birleştirip, bir bütün haline getirip hayrımıza, çıkarımıza kullanacağız. Korku da şarttır. Korkularımızı nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umuyorum ki size yol gösterici olur. Bakın, bu kadar kişi dinliyor. Bir kişi bile, bak, sadece tek bir kişinin bile hayatında ufacık bir açı değişikliği yapabiliyorsa bu açılımlar, ne mutlu bana. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve aşkla kalın. Like and subscribe.